Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bir videoyla daha Karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu aslında bize en çok sorulan sorulardan bir tanesinin konusu. Bir önceki videolarımızda Almanya'da asgari ücreti ve Almanya'daki aylık giderlerimizi anlatmıştık. Doğal olarak o videoya gelen tepkiler şöyleydi. Nasıldı? Evet. Şöyle, eğer gideriniz bu kadarsa, asgari ücret bu kadarsa, peki sizin maaşınız? Siz ne kadar alıyorsunuz? Siz ne kadar alıyorsunuzdu? Veya ben doktorum, Almanya'daki maaşım ne kadar olurdu? Biz de bugün buraya bunu anlatmaya geldik. Bugünkü videoda genel olarak tek tek bütün mesleklerin ne kadar maaş aldığından bahsedeceğiz size. Bu verileri nereden aldık? Arbeitsagentur, yani Almanya İş Kurumu'nun internet sitesinden Yani aldık. resmi siteden aldık bu verileri ve size bunlardan yani tek tek rakam söyleyeceğiz ve ayrıca Almanya'daki genel çalışanların maaş ortalamasından bahsedeceğiz size. Evet, şöyle önce uyaralım. Burada verdiğimiz rakamlar brüt olacak. Yani içinden vergi kesintisi olmamış rakamlar olacak ve ortalamalar olacak. Bu demektir ki biz size diyorsak doktor ortalama şu kadar kazanıyor diye, bu ondan az da olabilir. Tecrübenize göre çok da olabilir. Biz size sadece resmi verileri, yani ortalamayı brüt şekilde vereceğiz. Bu kesinlikle bir kıyaslama videosu değildir. Bunu öncelikle söyleyelim. Yani Türkiye ile Almanya'yı asla kıyaslamaya çalışmıyoruz ve asla yani Avrupa'yı veya Almanya'yı göklere çıkartmıyoruz. Sadece bu resmi verileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu video genel olarak bunlardan bahsedecek. İlk olarak şundan bahsedebiliriz. Peki biz size bu maaşları brüt olarak söyleyeceğiz. Ancak siz bunları sonradan nasıl hesaplayacaksınız? Bunlar için de Almanya'da var olan vergi sınıflandırmalarından da bahsedeceğiz. İlk olarak ondan bahsedebiliriz. Evet. Şöyle ki biz buraya taşınmadan önce Türkiye'de de çalışmıştık. Oradan da biliyoruz tabii ki. Türkiye'de maaş isterken genelde net söylersiniz. Yani mimarlık ofisine giriyorsanız ben 5.000 lira maaş istiyorum dersiniz. Ya olur ya olmaz. Almanya'da o biraz farklı. Maaş konuşulurken hep yıllık brüt miktarı üzerinden konuşulur. Atıyorum dersiniz ki ben yıllık 60.000 brüt istiyorum. Kabul edilir. O brütten elinize aylık ne kadar geçeceği de tamamen sizin ait olduğunuz vergi sınıfına göre belirlenir. Şimdi biraz vergi sınıflarından Almanya'daki Umut bahsetsin. Evet, bu vergi sınıfları nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Normalde bu 1'den 6'ya kadar bir vergi sınıfı var. Bunların hepsinden tek tek bahsetmeyelim. Bunların en temellerinden bahsedelim istiyoruz. Vergi sınıfı 1'den bahsedersek, vergi sınıfı 1, bekarsanız, boşanmışsanız veya dul iseniz bu vergi sınıfında yer alıyorsunuz. İkinci vergi sınıfı ise vergi sınıfı 3 olan, eğer evliyseniz ve birinizin maaşı diğerinden daha yüksekse bu vergi sınıfında yer alıyorsunuz. Mesela aile birleşimiyle Almanya'ya Evet. geldiniz, kocanız çalışıyor, siz çalışmıyorsunuz, evdesiniz. Siz iş bulana kadar en mantıklısı kocanızın vergi sınıfı 3 olması, çünkü daha az vergi veriyor. Evet. Yani iyi bir sınıf olmuş oluyor. Evet, bir vergi sınıfı 1'de çok vergi veriyorsunuz. Evet. Üçüncü olarak da vergi sınıfı 4'ten bahsedersek, yine Asya'nın verdiği örnekten bahsedelim. Yine aile birleşimi var. Eşiniz ve siz hemen hemen eşit maaş alıyorsanız bu vergi sınıfında oluyorsunuz ve ikinizden de eşit bir şekilde, Evet. eşit yüzdeyle vergi kesiliyor. Mesela biz ikimiz de, bizim maaşlarımız birbirine Birbirine yakın. çok yakın. O yüzden de ikimiz de vergi sınıfı 4'üz. Yani ikimizden de eşit miktarda vergi kesiliyor. Evet, aynen öyle. Bunun dışında diğer vergi sınıflarını da aşağıya bırakırız. Eğer araştırmak isterseniz de oradan görebilirsiniz. Şey de bıraktık bu arada, değil mi? Maaşların nasıl hesaplandığını. Tabii ki. Hükümete. Bununla ilgili bir web sitesi var. Direkt maaşınızı aylık veya yıllık olarak yazıyorsunuz ve buradan vergi sınıfınızı seçiyorsunuz. 1, 3, 5 neyse. Oradan sonra o site aynen otomatik olarak hesaplıyor. Önce aslında şuradan başlayalım. Almanya'da toplamda Arbeitsagentur'un verilerine göre 45 milyon tane çalışan var. Bu 45 milyonun içine kısa dönem çalışanlar, mevsimlik çalışanlar ve öğrenciler dahil değil. Yani gerçekten de 45 milyon tane tam zamanlı çalışan insan var. Bu 45 milyon tane insanı
aldıkları maaşların toplamına bölmüşler ve ortalama saatlik brüt ücret 23.3 euro çıkmış. Yani Almanya'da çalışan herkesin toplamı aldıkları maaşa bölündüğünde ortaya çıkan şey saatlik 23.3 euro brüt. Aylık rakam ise 3930 euro etmiş oluyor. Nasıl hesapladın bunu? Orada yazıyorsun. Nasıl hesapladık? Aylık çalışma saatiyle saatlik çalışma ücretini çarptık. 3930 euro etti. Biz çarpmadık bu arada. Aynı şekilde bu veriyi de Arbeitsagentur'dan aldık. Peki bu 3930 eurodan elinize ne kadar geçiyor? Çünkü bu brüt demiştik. Demin saydığımız vergi sınıflarına göre eğer vergi sınıfı 1'seniz elinize 2400 euro net. Eğer vergi sınıfı 3'seniz şuradan bakıyorum 2742 euro net. Yani vergi sınıfı 1'e göre yaklaşık 342 euro daha fazla. Vergi sınıfı 4'seniz de yine aynı şekilde vergi sınıfı 1'deki gibi elinize 2400 euro net para geçiyor. Şimdi rakamlardan biraz bahsettik. Biraz da Almanya'nın işçiye ihtiyacı var mı? Biraz da ondan bahsedelim. Bundan da çok kısa bahsedeceğiz. Çünkü daha önceki videolarımızda yine bu konulara değinmiştik. Almanya'da şu anda açık iş pozisyonu olarak baktığınızda 1.2 milyonluk açık pozisyon bulunuyor. Yani gerek Almanya içinde gerek yurt dışından gelecek işçilere açık 1.2 milyonluk pozisyon var. Wow. Evet, bu biraz fazla bir rakam. Bu yüzden de Almanya yeni göç yasasını yürürlüğe soktu. Bununla ilgili de yeni bir videomuz var. Onun da aşağı linkini bırakırız size. Ona da bakabilirsiniz. Göç yasası Covid'den etkilendi mi diye bir soru gelmişti ama galiba etkilenmedi. Hala yürürlükte değil mi? Yani şu an konsolosluklar kapalı olduğu için sanmıyorum. Yani hani alım süreçleri durmuş olabilir. Tabii Covid-19 bittikten sonra tekrar haberlere bakarsanız açılmış olabilir. Peki şimdi rakamları, işçi açığı rakamlarını da verdik. İkinci olarak biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu videonun asıl konusu olan bu maaşlar, yani meslek gruplarına göre maaş dağılımları neler? Biraz da onlardan bahsedelim. İlk olarak bunlardan bahsetmeden önce bu veriler tamamen 100 kişi, diyelim 100 tane bilgisayar mühendisinin aldığı maaşların ortalaması olarak verilmiş. Yani bu ne demek? Bu 100... Toplamda 100 tane varsa yani. Evet, yani toplam Almanya'da 100 tane varsa şöyle anlatalım. Almanya'da 100 tane bilgisayar mühendisi var. Biri 1 alıyor, diğeri 10 alıyor. Böylece bunun ortalamasını hesaplıyorlar. Bizim vereceğimiz rakamlar da bu. Evet, yani 100 tane bilgisayar mühendisinin maaşlarının toplamını 100'e bölmüşler. Şimdi bizim size vereceğimiz ortalamalar olmuş. Tabii Almanya'da 100 tane bilgisayar mühendisi yok, daha fazla var, orası ayrı. Tamam, bir şey demedim. O zaman ilk meslek grubumuzdan başlayalım. Almanya'da en çok aranan meslek gruplarından biri mühendislik. Mühendislik çok geniş kapsamlı bir meslek grubu. O yüzden bunun içinde endüstri mühendisi var, elektrik, elektronik var, bilgisayar var. Çevre var. Bütün hepsi bunun içinde ve bir ortalama. Bu da kendi içinde iki gruba ayrılıyor. Bunlar nedir Asya? Bir normal mühendisler, bir de yüksek mühendisler. Yüksek mühendis nedir? Eğer mühendisseniz, mesela çevre mühendisiyseniz ve kendi alanınızda, yani yine çevre mühendisliği alanında yüksek lisans yaptıysanız yüksek çevre mühendisi oluyorsunuz. Çevre mühendisiyseniz ama endüstriyel tasarım üzerine yüksek lisans yaparsanız yüksek mühendis olmuyorsunuz. Bu verilerdeki ayrımı buna göre yapmışlar. Evet. O zaman ilk olarak normal mühendis maaşından başlayalım. Normal mühendis ne kadar alıyor? Ne kadar alıyor? 3500 euro ile ortalama 5000 euro arası. Tabii alıyor. bunların hiçbiri kafamızda yok. Önümüzde kağıt var ve onlardan okuyacağız. 3500 euro ile 5000 euro arası alıyor. Brüt. Evet. Tamam. Güzel. Yüksek mühendis de sen söyle. Yüksek mühendis de 4500 ile 6000 euro arasında alıyor. Şimdi biraz da sağlık çalışanlarından bahsedelim. Aslında onların maaşlarına gelmeden önce biz bu Covid-19 sürecinde gerçekten de sağlık çalışanlarının ne kadar fedakarlık yaptığını ve değerini daha iyi anladık. O yüzden de lafı açılmışken bütün sağlık çalışanlara, hemşirelere, doktor asistanlara, doktorlara teşekkür etmek istedik. Çok teşekkürler. O zaman şimdi maaşlarına gelelim. Evet, o zaman maaşları neymiş onları görelim. Evet, şimdi maaşlarına gelelim. Şöyle ki Almanya'da bir uzman doktor
ortalama 6.200 euro ile 10.000 euro arası alıyormuş. İyi alıyorlar. Aynen. Peki aile hekimleri ne kadar alıyor? Aile hekimleri de 6.200 euro ortalamayla maaş alıyorlar. Peki normal doktorlar ne kadar alıyormuş? Onlar da ortalama 5.100 euro alıyormuş. Peki dördüncü olarak sağlık, yani daha doğrusu doktor asistanları 1500 euro. Yani nereden baksanız asgari ücret gibi bir ücret alıyor. Peki hemşireler? Hemşireler 2200 ile 2500 euro arasında maaş alıyorlar. Şimdi geldik hukuk kısmına. Burada sazı elime biraz ben alıyorum. Şöyle ki bildiğiniz üzere ben hukuk mezunuyum ve Almanya'da hukuka yakın bir meslek yapıyorum. Bunların ortalama maaşlarını söyleyelim. Ortalama bir avukat aylık 4.000 euro kazanıyormuş brüt. Burada enteresan bir şey var. Hakime geliyoruz şimdi. Hakimler ise 4.500 euro kazanıyorlarmış brüt. Yani gördüğünüz gibi normal avukatla hakim arasında sadece brüt 500 euro oynuyor. Türkiye'de en az bizim bildiğimiz kadarıyla mesela hakimler normal avukatların 3 katı maaş alıyor. Ama Almanya'da bizce bu iyi bir şey. Yani senin fikrini sormadım henüz ama evet. İyi bir şey. Meslekler arasında maaş açısından böyle bir uçurum yok. Lafı gelmişken şunu da söyleyelim. Türkiye'deki hukuk mezunları Almanya'da avukatlık yapabilir mi diye çok soru alıyoruz. Doğal olarak. Yapamaz. Yapamaz derken baroya Türkiye'de hukuk mezunuysanız, mesela ben İstanbul Hukuk mezunuyum. Baroya Türkiye'de kayıtlıyım. O yüzden de Almanya'da baroya kayıtlı bir avukat gibi girip avukatlık yapamam. Duruşmaya gidip avukatlık yapamam. Ama hukukun yan dallarını yapabilirim. Ki şu anda yapıyorum. Onunla ilgili detaylı bir videoyu söz veriyoruz. Çok yakında çekeceğiz. O zaman herkes kendi mesleklerini söylemeye başlıyorsa ben de kendi mesleğimde sazımı elime alabilirim. Mimarlar Almanya'da ortalama 4.000 euro brüt maaş alıyor. Peyzaj mimarları 2600. Bu da çok gelen sorulardan biri. Almanya'da Türkiye'den mezun olan mimarlar çalışabilir mi, iş yapabilir mi diye. Bununla ilgili de söz veriyoruz, böyle bir video çekeceğiz. Ancak imza yetkiniz burada geçerli değil. Geçerli olması için belli prosedürler var. Bunları detaylı bir videoda anlatırım. Ben şu an o prosedürleri geçiriyorum ve bundan 2-3 yıl sonra imza yetkim olacak Almanya'da. Ancak şu an için mimarlık ofisinde çalışabiliyorum. Ancak imza yetkim yok. Şimdi geldik diş hekimlerine. Diş hekimlerinin ortalama maaşı 4.000 euroymuş. Diş hekimi teknikerlerinin böyle mi deniyor? Evet. Diş teknikerlerinin ise ortalama 2.000 euroymuş. Brüt aylık maaşı. Eczacıların maaşı 3200 euro. Yine aynı şekilde veterinerlerin maaşı da 3200 euro. Şimdi geldik IT alanına. Artık zaten 7 düvel biliyordur. Almanya'da şu an en çok aranılan meslek IT ve IT türevleri. Şimdi ondan başlayalım. Şöyle ki IT alanında çalışıyorsanız bu insanların ortalama maaşı 3500'den başlıyormuş. Bu ne demek? Kapıyı genelde 3500 ile açıyorlar ve kendi kapasitelerine göre, mesela Java'cıysa, kodcuysa, kod yazıyorsa, bilgisayar mühendisi ise, atıyorum sadece IT admin değil de bilgisayar mühendisi ise gerçekten de çıtayı ona göre yükseltiyor demek. Yani biz şöyle diyelim, 3500'den IT'ciler Almanya'da Almanca bilsinler bilmesinler genelde kapıyı açıyorlar ve tecrübelerine göre, meslek yıllarına göre ve program bilgilerine göre 3500 böyle kanatlanarak çok rahat uçuyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, biraz sonra Cumhurbaşkanı Almanya'da Merkel'in maaşından da bahsedeceğiz. IT'ciler neredeyse Merkel maaşı kadar maaş alabiliyor. Bunu da söyleyelim. Diğer bir meslek grubu yine canımız meslek gruplarından öğretmenlerimiz. Öğretmenlerin maaşı da aylık ortalama 2600 euro brüt. Bir de aslında şunu da ekleyebiliriz. Türkiye'de öğretmenim, Almanya'da nasıl öğretmenlik yaparım diye merak ediyorsanız onunla ilgili blogda çok detaylı bir yazımız var. Bir röportaj yapmıştık. Onun da linkini şuraya bırakırız. Doktorlar için de var. Doktorlar için de var. Türkiye'den doktor olarak nasıl Almanya'ya gelirim diye onun da linkini bırakıyoruz. Gazeteciler de bana kaldı. Gazetecilerin de aylık ortalama brüt maaşı 2400 euroymuş. Diğer bir meslek grubumuzsa tamirciler.
Burada tamircileri aslında ikiye ayırmamız gerekiyor. Bunlardan ilki maaşlı çalışan tamirciler. İkinci grup ise kendi işinin sahibi olan tamirciler. Bunlar kimler? Mesela çilingirler, örneğin araba tamircileri. Bunlar kendi işlerine sahip olduğu için bunun bir üst limiti yok. Ama maaşlıysanız 1500 euro. Mesela çok küçük bir örnek verelim. Normalde Türkiye'de kapıda kaldığınızda şu an 2020 itibariyle çilingir ne kadar açıyordur? 100 liraya falan açıyordur herhalde değil mi? Evet. 100-150 liraya. O ücret eğer Almanya'da kapıda kaldıysanız, çilingir çağırırsanız gerçekten de minimum 150 euro, öyle söyleyelim. Ki bu sadece kapı açtırma. Eğer kilit değişiyorsa, ki kaldı ki bütün binanın master key dedikleri bir key var. Eğer bütün binanın kilidini değiştiriyorsa bu İflas. rakam 3000-5000 eurolara kadar çıkabiliyor. O yüzden Almanya'da yaşayanlar anahtarlarınıza sahip olun. Ya da Türkiye'de yaşayan çilingirler buyurun gelin. Evet, buraya gelebilirsiniz. Şimdi biraz elektrikçilerin maaşını söyleyelim. Çünkü biliyoruz bu göç yasasına elektrikçiler de dahil olduğu için çok fazla gelmek isteyen var Almanca öğrenip. Brüt maaş ortalama aylık 2200 euroymuş elektrikçiler için. Almanya'daki polis maaşları ise birçok meslek gruplarına göre daha yüksek. 3500 euro gibi bir rakam alıyorlar. Türkiye'de ne kadar acaba? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyoruz. Ama Türkiye'de de belki Yüksek öğretmenlerden yüksek alıyorlardır diye düşünüyorum. Polislerden bahsettik, bir de askerlerden bahsedelim. Askerlerin en düşük maaşı 2400 euro. En yüksek maaş ise bu generallerin altı olan albaya kadar olandan bahsedeceğim. Bu da 7400-7500 euro gibi bir rakam. Generallere geçtiğinizde de 8000 euro ile 14000 euro gibi bir rakam alıyorsunuz asker iseniz ve generalseniz. İyi maaş. Gerçekten general olmak varmış yani Almanya'da. Şimdi bizi en çok heyecanlandıran bölüme geldik. Niyeyse gerçekten politikacıların maaşı bizi çok heyecanlandırdı. Belediye başkanlarından bahsetmek istiyoruz. Çok şaşıracaksınız çünkü biz çok şaşırmıştık. Evet. Mesela bir belediye başkanının aylık maaşı ortalama 5000 euroymuş. Yani nereden bakarsanız çoğu IT'ciden, mimardan ve avukattan ya düşük ya da aynı seviyede. O zaman size daha da ilgincinden bahsedelim. Milletvekili maaşları. Almanya'da milletvekili maaşları 2500 euro ile 4500 euro arasında değişiyor. Yani nereden baksanız mimardan veya bir mühendisten daha az maaş alıyor. Yani hiçbir şey Türkiye'deki gibi değil. En azından işini buradakiler tutkuyla yapıyor. Para için Evet. değil yani. Öyle Yani ve eminiz ki Almanya'da hamili kart yakını olmak diye bir şey de yoktur diye düşünüyoruz. Varsa da affola. bilemiyoruz. Şimdi sondan ikinciye geldik. Sondan ikinci kategorimiz Cumhurbaşkanı. Almanya'nın Cumhurbaşkanı örneğin Steinmeier. Böyle mi söyleniyordu adı acaba? Evet. Steinmeier. Steinmeier'in ortalama maaşı aylık 18.000 euro brütmüş. Geldik beklenen isme, Angela Merkel'e, yani Almanya'nın başbakanına, yani şansölyesine. Angela Merkel 23.500 euro aylık brüt maaş alıyor. Bu arada merakımıza yenik düştük ve Merkel'in maaşını hesapladık. Merkel evli, yani tahminimizce tax class 4'te. Tax class 4'te net maaşına baktığımız zaman 12.426 euroymuş Merkel'in aylık net maaşı. Merkel'in maaşını söyledikten sonra şimdi biraz da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın maaşından bahsedelim. Bundan sonra seçilen Cumhurbaşkanlarımızın maaşı, tabii bu 2020 maaşı 81.250 TL. Yani bunu da Euro'ya çevirdiğinizde yaklaşık 11.000 Euro gibi bir rakam elde ediyorsunuz. Ama bu rakam net rakam. Bu gereksiz bilgi verdikten sonra... Merakımıza yenik düştük. Evet, bu kesinlikle merakımıza yenik düştüğümüz için aldığımız bir rakam. Yani tamamen hiçbir Bu şekilde... Arbeitsagentur'dan değil. Evet, yani bu tamamen internetten bulduğumuz bir rakam. Gördüğünüz gibi çok büyük bir uçurum yok maaşlar arasında. Yani gelir adaletsizliği diye bir şey söz konusu değil. Yani bunu aslında Almanya'yı övmek için veya Türkiye'yi yermek için söylemiyoruz. Ancak gördüğünüz gibi bir yani Cumhurbaşkanıyla, milletvekiliyle normal çalışan diş hekimi asistanının arasında çok büyük bir fark yok. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bir de Umut'un videonun başında da dediği gibi bizim size bu rakamları söyleme amacımız kesinlikle Almanya'yı iyi göstermek, büyük göstermek veya övmek değil.
aynı şekilde bizimle aynı tedirginliği ve soru işaretlerini paylaşan ve Almanya'ya gelip kendi mesleklerini yapmak isteyen arkadaşlarımıza veya takipçilerimize bir fikir oluşturması açısından onların kafalarında bir ortalama rakam vermek. Kesinlikle lütfen bizi yanlış anlamayın. Bizim kesinlikle kraldan çok kralcı olmak gibi bir gayemiz hayatta veya sadece böyle Almanya övmek gibi asla yok. Evet, yani buraya gelenlere bir referans olsun Asya'nın da dediği gibi. Yapmak istediğimiz şey aslında bu sadece. Hiçbir şekilde Türkiye'yi kıyaslamaya çalışmıyoruz. Türkiye bizim her zaman yani baş tacımız. Ancak ortada var olan bir gelir adaletsizliği de söz konusu Türkiye'de. Maaşlar arasında inanılmaz uçurumlar var. O yüzden yani biraz da bunu kendi kendimize sorgulamamız gerektiğini de düşünüyoruz açıkçası. Anlatmak istediklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için Çok teşekkür çok ederiz. teşekkür ediyoruz. İşte böyle bir videonun daha Sonuna geldik. Eğer, buna her videoda söylüyorum, videomuzu beğendiyseniz ve içerik üretmeye devam etmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı şurada ve zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.